Yüzlerce yıl öncesinin derin ve zifiri bir karanlık gecesi. Kudüs'ün o soğuk taş duvarları arasında kimsenin kalmadığı ıssız bir mabet. Loş mum ışığının altında, bembeyaz saçları zayıflamış omuzlarına dökülen, kemikleri yılların ağır yüküyle incelmiş yaşlı bir adam duruyor. Yüzündeki derin çizgilerde koca bir ömrün yorgunluğu ve artık insan mantığına göre tükenmiş, bitmiş bir hayatın izleri var. Toplumun o acımasız kurallarına göre artık ondan hiçbir şey olmaz. Ama o adam, dışarıdaki kalabalıkların bu alaycı fısıltılarına kulaklarını tamamen tıkıyor. Bütün fiziksel imkansızlıklara, zayıflayan bedenine ve geçip giden yıllara inat, ellerini titreyerek semaya açıyor ve dudaklarından insanlık tarihini sarsacak o gizemli yakarış dökülüyor. O yaşlı adam, Hazreti Zekeriya. Ve birazdan o ıssız mabette imkansız kelimesini paramparça edecek o büyük ilahi ferman inmek üzere. Şimdi gözlerini ekrana çevir. Aynaya her baktığında, yüzündeki o yorgun çizgilere takılıp, "Artık benden geçti, geç kaldım, hayatı kaçırdım" diyen o korkmuş sesini duy. Hayallerinin, gençliğinin ve umutlarının bir mabedin soğuk taşları arasında yavaş yavaş tükendiğini sanıyorsun. Bu senin gerçeğin değil. Bu, insanların uydurduğu o sahte takvimlerin ruhuna giydirdiği zehirli bir illüzyon. Dinle. Hayatının bir döneminde aniden üzerine çöken o boğucu panik hissini bilirsin. Etrafındaki herkesin bir yerlere ulaştığını, başarılar kazandığını, mutlu yuvalar kurduğunu izlerken senin inatla aynı yerde saydığını düşündüren o kahredici duygu. Toplum sana görünmez bir takvim dayatır. 25'inde şunu olmalısın, 35'inde bunu başarmalısın, 45'inde ise her şeyi tamamlamış, köşene çekilmiş olmalısın. Sen bu sahte saatlerin tiktakları arasında kendi kendine bir mahkeme kurarsın. Tükendim, geç kaldım, benim trenim çoktan kaçtı. Ellerine bakarsın. Yıllarını verdiğin ama hiçbir sonuç alamadığın o çabaları görürsün. Kuruyan bir kariyer, sonu hüsranla biten ilişkiler, geriye gelmeyecek olan o parlak gençlik yılları. Tıpkı o ıssız mabette duran Zekeriya gibi fiziksel olarak her şeyin sonuna geldiğini, kapıların artık senin üzerine kilitlendiğini düşünürsün. İnsan matematiği seni sıfırla çarpmıştır. Doktorlar, uzmanlar, çevrendeki akıllılar sana sürekli aynı acı gerçeği fısıldar. Mümkün değil. Oysa ilahi alemde senin o insan aklıyla kurduğun sahte matematiğin hiçbir hükmü yoktur. Hazreti Zekeriya, bedeninin zayıflığını, saçlarının ağardığını, eşinin artık anne olamayacak kadar yaşlandığını gayet iyi biliyordu. Zaten duasına şu kelimelerle başlamıştı. "Ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı. Başım yaşlılık aleviyle tutuştu." Fakat o, bu fiziksel iflası bir son olarak kabul etmedi. O, dünyanın kurallarını koyan o büyük yaratıcının, kendi koyduğu kuralları sadece tek bir emriyle silebileceğini biliyordu. Senin en büyük hatan, kendi hayatını insanların uydurduğu mevsimlere göre yargılaman. Kışın tam ortasında durmuş, kuruyan dallarına bakıp ağlıyorsun. "Benden artık meyve olmaz" diyerek kendi köklerine nefret kusuyorsun. Oysa o kurumuş gibi görünen dalların altında, toprağın metrelerce derinliğinde ilahi irade senin o muazzam baharını hazırlamakla meşgul. Gözün sadece zahiriyi, yani görüneni algıladığı için perdenin arkasındaki o devasa inşayı kaçırıyorsun. Zekeriya'nın duasına gelen cevabı hatırla. Melekler ona,
sana bir oğul müjdeliyoruz dediklerinde, o bile bir an insan aklının sınırlarına çarpıp sordu. Benim nasıl oğlum olabilir ki? Eşim kısır, ben ise yaşlılığın son sınırındayım. İlahi cevap, bütün evreni titretecek bir keskinlikte indi. O, Rabbine göre çok kolaydır. Nitekim sen hiçbir şey değilken, o seni yoktan var etti. İşte senin ruhundaki o zehirli geçkalmışlık yarasını iyileştirecek tek merhem bu cümlededir. Sen, hayatındaki o çıkmaz sokakları, o iflasları, o yalnızlıkları düzeltmek için kendi gücüne güveniyorsun. Kendi takatin bittiği an, her şeyin bittiğini sanıyorsun. Oysa senden istenen, o devasa güce sahip olman değil. Senden istenen, gücünün bittiği yerde o büyük ilahi iradeye boyun eğip, benim gücüm bitti ama senin kudretin her şeyi kuşatır diyebilme asaletidir. Geç kalmadın. Sadece senin mucizenin gerçekleşmesi için o sahte gücünün tamamen tükenmesi gerekiyordu. Eğer 20'li 30'lu yaşlarında her şey mükemmel gitseydi, o çok istediğin kapılar o zaman açılsaydı, kibrin seni yutacak, başarıyı tamamen kendi zekandan bilecektin. Allah, seni o ucuz kibrin eline bırakmamak için seni bekletti. Senin ruhunu bir heykeltıraş gibi yonta yonta, acıyla, kayıpla, bekleyişle terbiye etti. Bütün bu geç kaldım sandığın yıllar, aslında o büyük hediyeyi taşıyabilecek kapasiteyi, o manevi genişliği kazanman için birer staj dönemiydi. Dışarıya bakmayı, o gösterişli hayatları izlemeyi hemen bugün bırak. Ekranlarda sana dayatılan o kusursuz mutluluklar, o genç yaşta kazanılan sahte zaferler, senin zihnini zehirlemek için kurulmuş bir tuzaktır. Başkalarının tarlası yemyeşil görünürken, kendi tarlanı kurak sanıyorsun. Oysa o sahte yeşillikler ilk fırtınada solup gidecekken, senin gözyaşlarınla suladığın, acıyla büyüttüğün o görünmez tohumlar, asırlarca yıkılmayacak kökler salıyor. Kıyas, ruhu içerden kemiren en büyük zehirdir. Senin yolun, kimsenin yoluna benzemez. İlahi takvim senin için kusursuz bir hassasiyetle işliyor. Sen, geç kalmış, unutulmuş, kenara atılmış biri değilsin. Sen, meyvesini vermek için en doğru zamanı, o en karanlık geceyi bekleyen nadide bir ağaçsın. Ve karanlık ne kadar yoğunlaşırsa, o büyük doğumun gerçekleşmesine o kadar az kalmış demektir. Zekeriya'ya mucize müjdesi geldiğinde, o bu büyük haberin işaretini sordu. Ve ona verilen cevap, dünyevi zihnimizi bir kez daha darmadağın eden o büyük gizemi taşıyordu. Senin işaretin, 3 gün boyunca insanlarla konuşamamandır. Sessizlik. Mucizenin, o büyük ilahi müdahalenin kapısını açan şifre, konuşmak, çırpınmak, bağırmak değil, derin bir sessizliğe bürünmektir. Senelerdir derdini insanlara anlatarak, şikayet ederek, ben ne olacağım diye feryat ederek o çözümü aradın. Her konuştuğunda enerjini tükettin. İnsanların sana acıyan bakışlarında kendi ruhunu ezdirdin. Şimdi Zekeriya'nın o 3 günlük sessizlik orucuna girme vakti geldi. Açıklama yapmayı, şikayet etmeyi, geç kaldığına dair o kahredici senaryoları insanlara anlatmayı bırak. Kendini tamamen iç dünyana, o büyük yaratıcının huzuruna çevir. Sükunetin içindeki o devasa gücü hisset. Sen sustuğunda, sen çırpınmayı bıraktığında, ilahi kudret senin adına o büyük eylemi başlatır. Allah, kaderine rıza gösterip büyük bir vakarla bekleyen kulunu asla insanların o alaycı bakışları arasında yalnız bırakmaz. Bugün aynaya bak. O beyazlayan saç tellerini, yüzündeki o yorgun çizgileri birer başarısızlık nişanı olarak görmekten vazgeç. Onlar
senin savaşarak, direnerek, düşüp yeniden kalkarak kazandığın onur madalyalarındır. Sen hayata geç kalmadın. Sen hayatı sadece biraz daha derinden, biraz daha ağır bedeller ödeyerek öğrendin. Ve bu bedellerin mükafatı asla o ucuz dünyevi zevkler gibi sıradan olmayacak. Şimdi o ıssız mabette yalnız başına duran yaşlı adamın cesaretini kuşan, İnsanların bitti dediği yerde o Rabbime göre çok kolaydır diyebilecek o sarsılmaz imanı kalbine yerleştir. En güzel çiçekler sadece kişinin dondurucu soğuğuna dayanan tohumlardan filizlenir. Kendi mucizeni, kendi ilahi baharını karşılamaya hazır ol. Şimdi o karanlık ve ıssız mabedin soğuk taşlarına geri dön. Bembeyaz saçlarıyla ellerini semaya açan o yaşlı adamın hemen yanına çök. Toplumun sana dayattığı o acımasız takvimi, artık çok geç diyen o korkak sesleri, o mabedin tamamen dışında bırak. Aşağıya, bu meclisin dilsiz duvarları arasına in. Kime söyleyemediysen, neye geç kaldığını sanarak içini tüketiyorsan, o ağır hikayeni, kendi içinden geldiği gibi usulca buraya dök. Unutma, senin o yaralı hikayen, bu mabede giren bir başkasının en büyük tesellisi olabilir. Sonra zihninden o tanıdık yüzleri geçir. Benim trenim çoktan kaçtı diyerek kendi karanlığında eriyen kim aklına geliyorsa, belki de onun elinden tutup, onu da o yalnızlığından çıkararak bu aydınlık mabede çekme vakti gelmiştir. Biz burada, insanların kestiği umutları ilahi bir sabırla yeşertenlerin görünmez dergahını kuruyoruz. Eğer sen de bu ağır ama onurlu bekleyişin bir parçası olmak istersen, içeri giden o büyük kapıyı şimdi usulca aralayabilirsin. Ya Rabbi, insanların uydurduğu mevsimlere aldanıp kendi kışımızda boğulmaktan sana sığınıyoruz. Kemiklerimizin zayıfladığı, takatimizin bittiği o en çaresiz anlarda bize o ıssız mabetteki sarsılmaz yakarışın gücünü lütfet. İnsan aklının bittiği, dışarıdaki tüm kapıların yüzümüze kapandığı o karanlık sınırda, imkansız kelimesini kendi devasa kudretinle paramparça eyle. Bizi kuruyan dallarından utananlardan değil, senin göndereceğin o eşsiz bahara, büyük bir vakarla hazırlananlardan eyle. Hüküm senindir ve senin vaat ettiğin o uyanış asla geç kalmaz.